Bir köyde sertliğiyle tanınan bir adam yaşardı. Kapısının önünde yatan bir köpek vardı. Adam, o köpeği her gördüğünde taşlar, kovalamaya çalışırdı. Her ne kadar da kovalasa, köpek adamın kapısından ayrılmazdı. Ama gün gelecek, o köpeğin merhametine muhtaç kalacaktı. Peki, bir köpek, bir insanın vicdanını, merhametini sorgulatabilir mi? Merhamet ne güzel şeydir değil mi? En çirkin insanı güzel, en yoksulunu zengin eder. Hikayemize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın, desteğiniz bizim için çok değerli. Karadeniz'in yemyeşil dağlarının arasında adını bile haritadan zor bulabileceğiniz küçücük bir köy vardı. Bu köyün girişinde çınar ağacının gölgesinde duran bir kahvehane, birkaç ev ve ortasından geçen toprak bir yol, işte tam bu köyün kenarındaki taş evlerden birinde Hasan Bey yaşardı. 40'lı yaşlarının ortasında iri yapılı, sert görünümlü bir adamdı. Köyde onu herkes Hasan Bey olarak tanırdı. Sert mizaçlı, az konuşan, işini bilen bir ağaççıydı. Sabahtan akşama kadar dağlarda dolaşır, en kaliteli ağaçları seçer, baltasıyla keser ve pazara götürürdü. Ama Hasan Bey'in bir ön yargısı vardı ki köyde herkes bunu bilirdi. Hayvanlardan hiç haz etmezdi. Özellikle de köpeklerden. Pis hayvanlar derdi hep. Ne işe yararlar ki? Sadece havlar dururlar, ortalığı kirletirler. Köyün çocukları sokakta kedilere, köpeklere yemek verirken Hasan Bey yanlarından geçer, kaşlarını çatar ve boş işlerle uğraşmayın diye çıkışırdı. İşte tam bu sırada köye bir köpek gelmişti. Kimse nereden geldiğini bilmiyordu. Bir sabah sanki Hasan Bey'in istemediği ot burnunun dibinde bitmişti. Orta boylu, kahverengi tüylü, tatlı bakışlı bir köpekti. Ama en çok dikkat çeken özelliği gözlerindeki o derin sadakatti. Sanki bir şey arıyordu, bir yere aitmiş gibi her kapıya bakıyordu. Köpek günlerce köyde dolaştı. Kimse sahip çıkmadı. Bazı evlerden yemek artıkları atıldı önüne, bazı çocuklar okşadı ama kimse evine almadı. Belki de Allah'ın bir hikmeti vardı bunda. Belki de bu köpek belli bir görevi yerine getirmek için buraya gönderilmişti. Bir akşamüstü köpek, Hasan Bey'in evinin önünden geçiyordu. Yorgundu, açtı. Evin kapısının önünde durdu. Burnuyla kapıyı kokladı. İçeriden yemek kokusu geliyordu. Belki biraz yemek artığı düşer diye bekledi. Sonra yorgunluğu bastırdı. Tam kapının önüne uzandı, başını patilerinin üzerine koydu ve gözlerini kapattı. İçeride Hasan Bey akşam yemeğini yiyordu. Eşi Ayşe Hanım sofrayı toplarken, "Yarın dağa mı çıkacaksın?" diye sordu. Hasan Bey başını salladı. "Evet, Mehmet Usta'nın siparişi var. 3 kütük meşe kesmem lazım. Erken çıkacağım." Tam o sırada dışarıdan garip bir ses geldi. Sanki birisi kapının önünde hareket ediyormuş gibiydi. Hasan Bey kaşlarını çattı. "Ne o?" dedi. Ayşe Hanım, "Bilmem, belki rüzgardır." dedi. Ama ses devam etti. Hasan Bey dayanamadı, kalktı, kapıyı açtı. Karşısında ne gördü? O kahverengi köpek tam kapının eşiğinde rahat rahat uzanmış uyuyordu. "Ne bu?" diye bağırdı Hasan Bey. "Pis hayvan, burası senin yerin mi?" Köpek ürkerek uyandı. Gözlerini açtı, Hasan Bey'e baktı ama kaçmadı. Sadece yerinden kalktı, birkaç adım geriye çekildi ve orada durdu. Sanki "Özür dilerim, sadece dinlenmek istedim." der gibiydi. Hasan Bey elindeki süpürgeyi kaldırdı. "Defol buradan, git, başka yerde yat." Köpek hala kaçmıyordu. Sadece bakıyordu. Gözlerinde ne öfke vardı ne de korku, sadece derin bir hüzün. Ayşe Hanım kapıya geldi. Hasan Bey, "Zavallı hayvan aç galiba, biraz ekmek versek?" "Olmaz," diye çıkıştı Hasan Bey. "Bir kere yedirdin mi bir daha yakandan düşmez. Haydi git," diyerek süpürgeyi havada salladı. Köpek sonunda yavaş yavaş uzaklaştı. Ama uzağa gitmedi. Evin bahçesinin duvarının dibine çöktü. Oradan Hasan Bey'in kapısını izlemeye devam etti. Günler geçti. Her sabah Hasan Bey kapıyı açtığında aynı manzarayla karşılaşıyordu. Köpek kapının önünde oturmuş onu bekliyordu. Hasan Bey her seferinde kovalıyor ama köpek geri geliyordu. Sanki bu kapı onun kaderi gibiydi.
Köydeki yaşlı imam, Hafız Ahmet Efendi, bir gün Hasan Bey'i kahvede gördü. "Hasan Bey," dedi, "şu köpek hala senin kapında duruyor mu?" "Duruyor, efendi hazretleri," dedi Hasan Bey. "Kovalıyorum ama bir türlü gitmiyor." Ahmet Efendi gülümsedi. "Belki de bir hikmeti vardır. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bir köpeğe su veren bir kadın cennete girdi. Merhametin kapısını kapatma, Hasan Bey." Hasan Bey kaşlarını çattı. "Efendi hazretleri, ben ona merhametsizlik etmiyorum. Sadece kapımın önünde yatmasını istemiyorum. Sevmiyorum köpekleri, ortalığı kirletiyorlar, çoluk çocuk var, hoşuma gitmiyor." İmam Efendi derin bir nefes aldı. "Hasan Bey, bazen Allah kullarını acayip yollardan imtihan eder. Bu hayvanın senin kapında durmasında belki büyük bir hikmet vardır." Hasan Bey bu sözleri duydu ama pek önemsemedi. O gece eve dönerken yine köpek kapısının önündeydi. Bu sefer kovalamadı. Sadece içeri girdi ve kapıyı kapattı. Ertesi sabah erkenden kalktı. Baltasını, ipini, su tulumunu hazırladı. Ayşe Hanım ona bir bohça yemek hazırlamıştı. "Dikkatli ol," dedi. "Dağda yalnız kalma." "Merak etme," dedi Hasan Bey. "Akşama dönerim." Kapıdan çıktığında köpek yine oradaydı. Bu sefer Hasan Bey ona bakmadı bile, yürümeye başladı. Ama bir süre sonra fark etti, köpek onu takip ediyordu. Uzaktan, sessizce. Hasan Bey döndü. "Sen de mi geliyorsun? Haydi git evine." Köpek durdu. Ama Hasan Bey yürümeye başlayınca o da yine takip etti. Hasan Bey sinirle elindeki taşı köpeğe doğru fırlattı. "Git dedim sana, kaybol." Taş köpeğin ayaklarının dibine düştü. Köpek geri çekildi ama yine de kaybolmadı. Ağaçların arasında Hasan Bey'i izlemeye devam etti. Hasan Bey önemsemedi, dağa doğru yürümeye devam etti. Saat öğlene yaklaşıyordu. Güneş tepedeydi. Hasan Bey en sonunda aradığı yere ulaştı. Kocaman, 100 yıllık bir meşe ağacı. Gövdesi öyle kalındı ki 3 kişi kucaklasa zor sarardı. "İşte bu," dedi kendi kendine. "Mehmet Usta'nın aradığı odun budur." Baltasını çıkardı. Önce ağacın dibini temizledi. Sonra vurmaya başladı. Her vuruşta balta derine saplanıyordu. Terliyordu ama yorgunluk bilmiyordu. Saatler geçti, ağaç yavaş yavaş eğilmeye başladı. Tam o sırada uzaktan bir hışırtı duydu. Döndü baktı. Köpek bir ağacın dibinde oturmuş, onu izliyordu. "Sen hala burada mısın?" diye bağırdı Hasan Bey. "Ne işin var benimle?" Köpek masum masum bakıyordu. Sadece kuyruk salladı hafifçe. Hasan Bey başını salladı ve tekrar baltasını indirmeye devam etti. Birkaç vuruş sonra ağaç gıcırdadı. "Evet," dedi Hasan Bey. "Gidiyor." Ama tam o anda korkunç bir şey oldu. Ağacın düşeceği yönü yanlış hesaplamıştı. Ağaç, beklediği yöne değil, tam üzerine doğru yıkılmaya başladı. "Allah!" diye bağırdı Hasan Bey ve kaçmaya çalıştı. Ama çok geçti. Ağaç büyük bir gürültüyle yere devrildi. Ağacın bir kolu Hasan Bey'in üzerine düşmüştü. Bacakları meşe ağacının altında kaldı. Acı öylesine şiddetliydi ki Hasan Bey var gücüyle bağırdı. "İmdat! Biri yok mu?" Ama orman bomboştu. En yakın ev kilometrelerce uzaktaydı. Kimse duyamazdı sesini. Hasan Bey kütüğü kaldırmaya çalıştı ama hareket edemiyordu. Bacakları tamamen sıkışmıştı. Kan sızmaya başlamıştı. Başı dönüyordu. "Allah'ım!" diye inledi. "Ne yapacağım şimdi?" Tam o sırada bir hareket gördü. Ağaçların arasından bir gölge yaklaşıyordu. Köpekti. O kahverengi köpek. Köpek yavaş yavaş Hasan Bey'e yaklaştı. Gözlerinde korku yoktu artık, sadece derin bir endişe vardı. Hasan Bey'in yanına geldi, burnuyla onu kokladı. Sonra garip bir ses çıkardı, tiz ve acıklı bir ses. "Sen," diye fısıldadı Hasan Bey. Sesi çıkmıyordu. "Sen hala burada mıydın?" Köpek Hasan Bey'in yüzüne baktı. Sonra kütüğün etrafında dolandı. Sanki bir çözüm arıyordu. Köpek o kocaman kütüğe ne yapabilirdi ki? Hasan Bey umudunu kaybetmek üzereydi. Sesi titreyerek "Git," dedi. "Git, köye yardım getir." Ama köpek gitmedi. Hasan Bey'in yanında kaldı. Onun başının üstünde daireler çizmeye başladı. Sanki bekçilik yapıyordu. Güneş yavaş yavaş batmaya başladı. Hava serinledi.
Hasan Bey'in bedeni soğumaya başladı. Kan kaybı artıyordu. Gözleri kapanıyordu. Allah'ım diye dua etti içinden. Herhalde sona yaklaştım. Bağışla günahlarımı, eşime, çocuklarıma sahip çık diye dua ediyordu. Tam o sırada köpek birden havlamaya başladı. Yüksek sesle tekrar tekrar havladı. Sonra durdu, Hasan Bey'e baktı. Ardından tekrar havladı. "Ne yapıyorsun?" diye fısıldadı Hasan Bey. Köpek son bir kez Hasan Bey'in yüzüne baktı. Sonra döndü ve koşmaya başladı. Ormanın içinde kayboldu. Hasan Bey şaşırmıştı. Gitti mi? Beni bıraktı mı? Ama yanlış düşünüyordu. Köpek onu bırakmamıştı. Tam tersine onu kurtarmaya gidiyordu. Köy meydanındaki kahvehanenin önünde akşam ezanı okunmuştu. Ahmet Efendi kahveden çıkmış, evine doğru yürüyordu. Yanında birkaç köylü daha vardı. Mehmet Usta, Ali Dayı ve genç Mustafa. Tam o sırada uzaktan bir köpek sesi geldi. Havlama sesi ama sıradan bir havlama değildi bu. Acil, sıkıntılı, yardım istercesine bir sesti. "Ne o?" dedi Mehmet Usta. "Köpek mi havlıyor?" "Evet," dedi Ali Dayı. Ama bu ses garibime gitti. Köpek meydana geldi. Kahverengi tüylü, nefes nefese bir köpekti. Hasan Bey'in kapısında yatan köpekti bu. Köpek doğruca kahvehanenin önüne geldi. İçeri doğru havlamaya başladı. Sonra durdu, köylülere baktı, ardından tekrar havladı. Birkaç adım geri gitti, sonra yine geldi. Sanki "Beni takip edin" diyordu. Ahmet Efendi şaşırdı. Bu köpek sanki bir şey anlatmaya çalışıyor. "Köpek ne anlatsın Ahmet Efendi?" dedi Mehmet Usta. "Belki aç kalmıştır." Ama köpek yemek istemiyordu. Tekrar havladı. Sonra köyün dışına doğru koşmaya başladı. Birkaç metre gitti, durdu, geriye baktı. Köylüler hala yerlerindeydi. Köpek tekrar havladı. Genç Mustafa, "Bence bu köpek bizi bir yere götürmeye çalışıyor," dedi. Ali Dayı gülümsedi. "Sen çok masal dinlemişsin evlat. Köpek nasıl bizi bir yere götürsün?" Ama Ahmet Efendi derin derin düşünüyordu. "Bekleyin," dedi. "Bugün Hasan Dağ'a gitmişti değil mi?" Mehmet Usta başını salladı. "Evet, benim siparişim için meşe kesecekti." "Akşam oldu," dedi Ahmet Efendi. Ama Hasan Bey dönmedi. Köylüler birbirlerine baktılar. Doğruydu. Hasan Bey hala dönmemişti. "Ve bu köpek," dedi Ahmet Efendi, "Hasan Bey'in kapısında yatan köpek değil mi?" Mustafa heyecanla, "Evet, o köpek. Aynı köpek. Gidip evine bakalım. Orada mı soralım," dediler. Eve gittiler ama eşi Hasan Bey'in eve gelmediğini söyledi. Eşi de telaşlandı. "Başına bir iş mi geldi?" dedi. Köpek hala köyün dışında bekliyordu. Havlıyordu. Sanki "Acele edin," diyordu. Ahmet Efendi karar verdi. "Haydi," dedi. "Bu köpeği takip edelim. Belki gerçekten bir sorun vardır." Köylüler tereddüt etti ama sonunda razı oldular. Mehmet Usta, "Fener getirelim," dedi. Karanlık basıyor. Birkaç dakika içinde ellerinde fenerlerle 4 köylü köpeğin peşinden yola koyuldu. Köpek çok hızlı koşuyordu. Ara ara durup köylülerin geldiğinden emin oluyor, sonra tekrar koşuyordu. Yol uzundu. Dağa doğru tırmanıyorlardı. Karanlık iyice bastırmıştı. Köylüler yorulmuştu ama köpek dinlenmiyordu. "Bu köpek bizi nereye götürüyor?" diye sordu Ali Dayı. "Bilmem," dedi Mustafa. Ama çok kararlı. Yarım saat sonra köpek aniden durdu. Havlamaya başladı. Köylüler yanına geldiğinde gördüler. Ağaçların arasında devrilmiş kocaman bir meşe ağacı ve ağacın altında Hasan Bey. "Allah Allah!" diye bağırdı Mehmet Usta. "Hasan Bey!" Koştular yanına. Hasan Bey gözlerini açmaya çalıştı. Sesi zor çıkıyordu. "Siz nasıl buldunuz beni?" "Köpek getirdi bizi," dedi Ahmet Efendi. "Bu köpek köye geldi, havladı, bizi buraya götürdü." Hasan Bey köpeğe baktı. Köpek orada, birkaç metre ötede oturmuş, kuyruk sallıyordu. Gözlerinde mutluluk vardı. Köylüler hemen işe koyuldu. Kalın bir ağaç dalını manivela gibi kullanarak kütüğü kaldırmaya çalıştılar. Çok zorlu bir işti ama sonunda başardılar. Hasan Bey'i kütüğün altından çıkardılar. Bacakları kan içindeydi, hareket edemiyordu. Mehmet Usta ve Ali Dayı onu sırtlarına aldılar. "Haydi köye dönelim, doktora götürmeliyiz." Geri dönüş yolu daha da zorlu oldu.
Hasan Bey bayılma noktasındaydı. Ama köpek hala yanlarındaydı. Yolu gösteriyor, önlerinden gidiyordu. Sonunda köye vardılar. Hasan Bey'i doğruca evine götürdüler. Ayşe Hanım kapıyı açtığında gördüğü manzara karşısında çığlık attı. "Hasan Bey, ne oldu?" "Dağda kaza geçirdi," dedi Ahmet Efendi. "Ağaç devrilmiş üstüne. Ama merak etme, bulup getirdik." Köyün yaşlı şifacı kadını Fatma Nine hemen geldi. Hasan Bey'in bacaklarını muayene etti. "Kemik kırıkları var," dedi. "Ama ölümcül değil. Birkaç ay yatakta kalır geçer." O gece Hasan Bey yatağına yatırıldı. Ateşi vardı, çok acı çekiyordu. Ama hayattaydı. Ve bunun tek sebebi o küçük, kahverengi köpekti. Sabaha karşı Hasan Bey uyandı. Biraz kendine gelmişti. Ayşe Hanım başucundaydı. "Nasılsın?" diye sordu. "İyiyim," dedi Hasan Bey. Sesi hala zayıftı. "Köpek, o köpek, nerede?" Ayşe Hanım dışarıyı gösterdi. Kapının önünde. Sabaha kadar orada bekledi. Hasan Bey'in gözleri doldu. "Getir onu, içeri getir." Ayşe Hanım şaşırdı. "Hayvan içeri mi girecek?" "Evet," dedi Hasan Bey. "O hayvan değil. O benim canımı kurtardı. Benim kardeşim o." Ayşe Hanım kapıyı açtı. Köpek hala oradaydı. "Gel," dedi. "Hasan Bey seni çağırıyor." Köpek tereddüt etti. Daha önce hep kovalanmıştı bu evden. Ama sonra yavaş yavaş içeri girdi. Hasan Bey'in yatağının yanına geldi. Hasan Bey elini uzattı, köpeğin başını okşadı. "Sana çok kötü davrandım," dedi. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. "Sen benim kapımda yatmak istedin, ben seni kovdum. Sen beni takip etmek istedin, ben seni taşladım. Ama sen benim canımı kurtardın." Köpek kuyruk salladı, başını Hasan Bey'in eline dayadı. "Sanki sorun değil, affettim," diyordu. "Artık senin bir evin var," dedi Hasan Bey. "Bu ev senin evindir. Sen benimsin, ben de seninim." O günden sonra köpek Hasan Bey'in evine yerleşti. Ona bir isim verdiler. Sadık. Çünkü gerçekten sadıktı. Hasan Bey aylarca yatakta kaldı, Sadık hiç yanından ayrılmadı. Her sabah uyanışında Sadık oradaydı. Her gece uyurken Sadık yatağının dibinde nöbet tutardı. Hasan Bey iyileştikçe değişti. Artık hayvanlardan tiksinen adam değildi. Tam tersine sokaktaki her köpeğe, her kediye merhamet gösteren biri oldu. Ahmet Efendi'nin kahvesinde köylülere anlattı. "Kardeşler," dedi, "ben büyük bir hata yaptım. Allah'ın yarattığı canlılara hakaret ettim. Ama Allah beni bu hatayla cezalandırmadı. Tam tersine beni o canlılarla kurtardı. Şimdi anlıyorum. Merhamet kapısını kapatırsan, Allah da sana kapılarını kapatır." Köylüler bu hikayeyi birbirlerine anlattılar. Sadık artık köyün kahramanıydı. Çocuklar ona bakmak için Hasan Bey'in evinin önünde sıra beklerdi. Herkes onu severdi. Aylar geçti. Hasan Bey iyice iyileşti. Artık yürüyebiliyor, hatta hafif işler yapabiliyordu. Ama dağa çıkmasına henüz izin vermemişti Fatma Nine. "Kemiklerin tam kaynamadı," diyordu. "Sabırlı ol." Hasan Bey sabırlıydı artık. Evinde oturuyor, Sadık'la vakit geçiriyordu. Her sabah namazdan sonra Sadık'ı yanına alıyor, köy meydanına yürüyüşe çıkıyorlardı. Sadık artık onun gölgesi gibiydi. Nereye gitse peşinden gelirdi. Bir cuma günü Hafız Ahmet Efendi hutbede bu olaydan bahsetti. "Cemaat-i Müslümin," dedi minberden, "bugün size Hasan Bey kardeşimizin başından geçenleri hatırlatmak istiyorum. Bir köpek, bir hayvan, bir canı kurtardı. Peki biz insanlar birbirimize ne kadar merhamet gösteriyoruz? Allah'ın yarattığı canlılara nasıl davranıyoruz?" Cemaat sessizce dinliyordu. Ahmet Efendi devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, "Bir kadın susuz kalmış bir köpeğe su verdiği için cennete girdi." Bir başka hadiste de şöyle buyurur: "Bir kadın bir kediyi aç bıraktığı için cehenneme girdi." İşte görüyorsunuz, Allah katında hayvanlara gösterilen merhamet ne kadar kıymetlidir. Hasan Bey caminin arka saflarında oturuyordu. Sadık da caminin kapısında bekliyordu. İmamın bu sözlerini duyunca Hasan Bey'in içi titredi. Gözleri doldu. "Ya Rabbi," diye dua etti içinden.
Sen beni o köpekle uyandırdın. Gaflet uykusundan çıkardın. Senden başka günahlarımı affedecek kim var? Namaz bittiğinde köylüler Hasan Bey'in yanına toplandı. Mehmet Usta, Hasan Bey dedi. Senin başından geçenler hepimize ders oldu. Artık köydeki bütün hayvanlara daha iyi bakıyoruz. Genç Mustafa, ben her gün sokak köpeklerine ekmek götürüyorum, dedi. Eskiden böyle yapmazdım ama senin hikayen beni değiştirdi. Ali dayı da ekledi. Benim de evimin bahçesine bir köpek geldi. Eskiden kovalardım. Şimdi ona yemek veriyorum. Çocuklarım onu çok sevdi. Hasan Bey bunları duyunca içi ısındı. Elhamdülillah dedi. Allah'ın hikmeti büyük. Benim başıma gelen beladan hem ben ders aldım hem de siz. Demek ki her zorluk bir hayır içindir. O gün öğleden sonra Hasan Bey bahçede otururken Ayşe Hanım yanına geldi. Hasan Bey dedi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle dedi Hasan Bey. Biliyor musun? Dağda kaybolduktan sonra ben çok dua ettim dedi Ayşe Hanım. Ağlaya ağlaya yalvardım Allah'a. Ya Rabbi eşimi bana geri ver dedim. Ve Allah duamı kabul etti. Ama sadece seni geri getirmedi. Seni daha iyi bir insan olarak geri gönderdi. Hasan Bey eşinin elini tuttu. Doğru söylüyorsun. Ben eski Hasan değilim. O sert, kaba adam öldü o dağda. Şimdi yeni bir Hasan var. Ve bunu o küçük köpeğe borçluyum. Sadık bahçede oynarken onları duymuş gibi geldi yanlarına. Kuyruk sallayarak Hasan Bey'in ayaklarının dibine çöktü. Hasan Bey eğilip onu okşadı. Sen benim kardeşimsin dedi. Sen benim dostum, arkadaşım. Allah seni bana gönderdi. Belki de sen bir melektin, köpek kılığında. Ayşe Hanım gülümsedi. Kim bilir, belki de öyledir. Bir yıl sonra Hasan Bey tamamen iyileşti. Artık dağa çıkabiliyordu. Ama bu sefer yalnız gitmiyordu. Sadık da yanındaydı. İkisi birlikte ağaç kesiyor, birlikte eve dönüyorlardı. Bir gün Mehmet Usta büyük bir sipariş verdi. Hasan Bey dedi, yeni bir ev yapıyorum. Çok ağaca ihtiyacım var. Yardım eder misin? Elbette, dedi Hasan Bey. Yarın dağa çıkarım. Ertesi sabah erkenden yola koyuldu. Sadık da yanındaydı elbette. Dağa çıkarlarken Sadık önden gidiyordu. Sanki yolu temizliyor, tehlikeleri önceden görüyordu. Bir ara Sadık aniden durdu, havlamaya başladı. Hasan Bey, ne oldu diye sordu. Yaklaştı ve gördü. Patikada bir yılan vardı. Zehirli bir yılan, eğer Sadık uyarmasaydı Hasan Bey o yılana basacaktı. Maşallah dedi Hasan Bey, sen beni bir kez daha kurtardın. Yılan uzaklaştı. İkisi yollarına devam etti. Ağaçlık alana geldiklerinde Hasan Bey uygun ağaçları seçti. Bu sefer çok dikkatliydi. Her ağacı keserken etrafı kontrol ediyor, düşeceği yönü iyi hesaplıyordu. Sadık da bir ağacın gölgesinde oturmuş izliyordu. Sanki bekçilik yapıyordu. Öğle vakti geldiğinde Hasan Bey mola verdi. Bohçasını açtı, içinde ekmek, peynir, zeytin vardı. Bir parça ekmeği Sadık'a verdi. Al bakalım sen de ye. Sadık ekmeği yedi. Sonra Hasan Bey'in yanına gelip uzandı. İkisi de yorgundu, biraz dinlendiler. Hasan Bey gökyüzüne baktı. Bulutlar yavaş yavaş ilerliyordu. Kuşlar cıvıldıyordu. Ya Rabbi diye dua etti. Ne güzel yaratmışsın bu dünyayı. Her canlı, her ağaç, her taş senin eserin. Ben nasıl olur da bunlara kötü davranırım? Bağışla beni. Artık anladım. Sen merhamet edeni seversin sevgili dostlar. Sizin de Sadık gibi bir dostunuz mutlaka olmuştur. Yorumlarda anlatırsanız hep beraber okuruz. Gerekirse hayat hikayenizi yazarız. Akşama doğru eve döndüler. Yolda karşılarına köyün çocukları çıktı. Sadık abi diye bağırdılar. Çocuklar artık Sadık'a abi diyorlardı. Sadık onları görünce sevindi, kuyruk sallayarak yanlarına koştu. Çocuklar onu okşadı, sevdi. Hasan Bey bu manzarayı seyrederken düşündü. Bir zamanlar bu köpeği taşlamıştım. Şimdi ise bütün köy onu seviyor. Demek ki iyilik her zaman kazanır. Merhamet her zaman galip gelir. O yıl kış erkenden geldi. Kar yağdı, hava çok soğuktu. Hasan Bey, Sadık için bahçeye sıcak bir kulübe yaptı. İçine kalın battaniyeler serdi.
Bak, dedi Sadık'a, artık üşümeyeceksin. Ama Sadık kulübede uyumak istemedi. Her gece Hasan Bey'in odasının kapısının önünde uyuyordu. Sanki ona bekçilik yapıyordu. Bir gece kar fırtınası çıktı. Rüzgar öyle güçlüydü ki damlar uçacak gibiydi. Hasan Bey uyandı. Sadık dışarıda mı diye merak etti. Kalktı, kapıyı açtı. Sadık orada, kapının önünde karlara rağmen bekliyordu. Gel içeri, dedi Hasan Bey. Bu soğukta dışarıda durulmaz. Sadık içeri girdi. İlk defa Hasan Bey'in odasına giriyordu. Yatağın yanına çöktü. Hasan Bey bir battaniye getirip üstüne örttü. Böyle daha iyi, dedi. O gece ikisi de rahat uyudu. Sabah olduğunda Ayşe Hanım kapıyı açtı ve gördü. Hasan Bey yatakta, Sadık da yerde, ikisi de derin uykudaydı. Gülümsedi. Gerçek dostlar, diye mırıldandı. Yıllar geçti. Hasan Bey yaşlandı. Saçları ağardı, sakalı beyazlaştı. Artık dağa pek çıkamıyordu. Ama Sadık hala yanındaydı. O da yaşlanmıştı. Tüyleri dökülmüş, yürümesi yavaşlamıştı. Ama gözlerindeki sadakat hiç değişmemişti. Bir bahar günü Hasan Bey bahçede otururken Sadık yanına geldi. Başını Hasan Bey'in kucağına koydu. Hasan Bey onu okşadı. "Biliyor musun Sadık?" dedi. "Sen benim hayatımı değiştirdin. Senden önce ben sert, acımasız bir adamdım. Ama sen bana merhameti öğrettin. Allah seni bana göndermeseydi, belki de o dağda ölürdüm." Sadık kuyruğunu hafifçe salladı. "Sanki ben sadece görevimi yaptım," diyordu. Hayvanlara merhamet edin sevgili dinleyiciler. Onların da bir kalbi var, onların da hisleri ve duyguları var. Allah çocuklarımıza merhamet duygusu versin. Son zamanlarda birçok olay oluyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. O yıl Sadık hastalandı. Artık yemek yemiyordu. Hareket etmekte zorlanıyordu. Hasan Bey onu kucağına aldı, Fatma neneye götürdü. "Teyze," dedi, "bir bak buna." Fatma nene muayene etti, başını salladı. Hasan Bey dedi, "Bu zavallı çok yaşlandı." Artık vakti gelmiş. Hasan Bey'in gözleri doldu. "Ne demek vakti gelmiş?" "Canım oğlum," dedi Fatma nene. "Her canlı ölümlüdür. O da artık yoruldu. Gitme vakti geldi, bırak rahat huzurlu bir şekilde gitsin," dedi. Hasan Bey Sadık'ı eve götürdü. Onu yatağının yanına yatırdı. Bütün gece başında nöbet tuttu. Sabaha karşı Sadık gözlerini açtı. Hasan Bey'e baktı. "Sanki teşekkür ederim," diyordu. Sonra son nefesini verdi. Hasan Bey ağladı. Yıllardır ağlamamıştı ama o gece gözyaşları sel gibi aktı. "Ya Rabbi," dedi, "benim kardeşimi al yanına. O bana iyilik yaptı. Sen de ona iyilik et. Cennette bizleri bir araya getir." Ertesi gün Sadık'ı bahçeye gömdüler. Bir süre sonra köylüler de Sadık'ın mezarına geldiler. Herkes ibret dolu gözlerle izliyordu. "Çok vefalı bir hayvandı," diyorlardı. O günden sonra herkes hayvanlara, ağaçlara ve doğaya daha saygılı ve daha merhametli bakmaya başladı. Çok büyük bir ibret almışlardı. Ahmet Efendi dua etti. "Allah'ım," dedi, "bu sessiz kulların bizlere merhamet gösterdi. Sen de onlara merhamet et," diye dua ediyordu. Hasan Bey her gün Sadık'ın mezarını ziyaret ediyor. Orada oturup onunla konuşuyordu. "Sadık," derdi, "sen benim en büyük hocamdın. Bana merhameti, sadakati, vefayı sen öğrettin. İnsanlar bazen hayvanlardan ders almalı," diyordu. Yıllar sonra Hasan Bey de öldü. Vasiyet etmişti, "Eğer bir gün ölürsem beni de Sadık'ın yanına gömün," demişti. Ve ilginçtir ki Hasan Bey'in ailesi onun vasiyetini yerine getirdi. Mezarını Sadık'ın mezarının hemen yanına yaptılar. "Dünyada birlikte yaşadılar," dedi Hafız Ahmet Efendi cenazede. "Ahirette de inşallah birlikte olurlar." Küçük gördüğümüz canlılar aslında ne kadar değerli. Merhamet kapısını kapatırsak Allah da bize kapılarını kapatır. Ama merhamet gösterirsek Allah da bize merhamet gösterir. Hasan Bey bir köpekten ders aldı. Peki biz ders alabildik mi? Etrafımızdaki hayvanlara, yaratılmışlara nasıl davranıyoruz? Onlara acıdığımız zaman aslında Allah'a yakınlaşıyoruz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, "Allah'a yakın olmak isteyenler, onun yarattıklarına merhamet etsin. Allah bizi merhametten yoksun bırakmasın."
Bu hikayeyi dinledikten sonra sokakta gördüğünüz köpeklere, o zavallı kedilere ve diğer hayvanlara biraz yemek verin, su verin. Onları kovalamayın. Çünkü onlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Eğer bu hikaye kalbinize merhameti hatırlattıysa, kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda bize yazın, sizin de hayvanlarla ilgili güzel bir anınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.